Herkese merhaba. Bugünkü konumuz borsa. Bugün hep beraber borsa ile alakalı çok güzel şeyler öğreneceğiz. Eminim ki bu videoyu izledikten sonra borsaya artık başka gözlerle bakacaksınız. Borsa ile ilgili size temel felsefeyi anlatmadan önce bilmeyenler için biraz hisse senetlerinden ve borsa piyasasından bahsedelim istiyorum. Öncelikle hisse senedi dediğimiz nedir? Lot dediğimiz nedir? Şöyle işin teorisine girmeden size pratikte kabaca anlatayım. Bir fabrika düşünün ya da büyük bir şirket düşünün. Bir yatırım tesisi var. Yanına yedek bir yatırım tesisi açacak. Makine alacak, teçhizat alacak, üretim kapasitesini arttıracak. Yani kendi şirketinin değerini arttıracak, şirketini büyütecek hamleler yapacak. Bunun için de finansmana ihtiyacı var. Diyor ki borsaya, ben diyor böyle yeterlikte bir şirketim. Benim borsaya açılarak kişilerden finansman toplamam lazım. O zaman da şirket ne yapıyor? Kendi içinde bir kağıt ihraç ediyor. Biz bu kağıtlara hisse senedi diyoruz. Hisse senetleri lotlarla ölçülüyor. Yani ne kadar çok lotunuz varsa aslında o firmaya ya da o şirkete o kadar oranda ortak oluyorsunuz. Yani bildiğiniz her hisse senedi alımı yaptığınızda siz o şirketin bir ortağı oluyorsunuz. Şirketteki hisse senedi oranınız ne kadar yüksekse de şirketteki ortaklık payınız da o kadar yüksek oluyor. Peki bunun karşılığında ne oluyor? Siz para veriyorsunuz, o hisse senedini alıyorsunuz. Bunun karşılığında şirket size ortaklık veriyor ve karından belirli ödemeler yapıyor. Ya da şirketin kendi piyasa değeri arttıkça sizin onun üzerinde sahip olduğunuz lotun değeri artıyor. Aslında temelde yapılan bir takas işlemi. Şirket sizden para alıyor, karşılığında size ortaklık veriyor. Bu da hangi kurum aracılığıyla yapılıyor? Borsa aracılığıyla yapılıyor. Kısaca bu iş bu kadar basit. Şimdi gelelim borsaların işleyişine. Dünyadaki ya da Türkiye'deki tüm borsalar aslında aynı mantıkla işliyor. Bundan sonrasını çok dikkatle dinlerseniz bundan sonra borsaya yatırım yaparken bence bir kere daha düşünürsünüz ve ona göre yatırım yaparsınız. Şimdi arkadaşlar borsaya şöyle bakacağız. 1971 yılından itibaren yani doların altın standardından çıkarılmasından itibaren biz buna yeni kapitalizm diyoruz. Artık piyasa sadece parayla ve borçla dönüyor. Eskiden para biriktirdiğinizde aslında bir tarafta altın biriktirmiş oluyordunuz ve bunun karşılığında gerçekten paranın bir değeri vardı. Oysa şu an biriktirdiğiniz her para özellikle enflasyonla gün be gün eriyor. Yani aslında borç biriktirmiş oluyorsunuz. Artık finans devleri şunu biliyor ki para biriktirilerek değil hareket ettirilerek kazandırır. O yüzden de gün içerisinde para sürekli el değiştiriyor. Her el değiştirdiği yerde de kendine yeni para kazandırıyor. O yüzden de borsaya bakacağımız ilk adım dönemsellik olacak. Tüm varlıkların yani bunun içine hisse senedi de dahil döngüsel olarak kazandırdıkları bir zaman dilimi vardır. Ve siz eğer hisse senedi hareketlerine bakarsanız da bu döngüleri çok net görebilirsiniz. Fiyatlar hisse senetlerinde ve diğer varlıklarda belirli bir döngüsel zaman diliminde fiyatlanır. Bu döngüsel zaman dilimini ayarlayan kimlerdir derseniz büyük aracı kurumlar yani büyük hesaplar, büyük fon hesapları. Hiç bu hesapları inceleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama girdiğiniz zaman zaten bir hisse senedinin içerisinde yatırımcılarına baktığınız zaman en üstte 4-5 tane böyle büyük lot alan büyük aracı kurumları, bankaları ya da bununla alakalı işlem yapan büyük kuruluşları görürsünüz. Bunlar en fazla 4-5 tanedir. Hatta gün içinde bunu duyarsınız. İşte Bank of America aldı, şu banka sattı, şu aracı kurum aldı, bu sattı gibi piyasanın genel işleyişini etkileyen büyük fon, büyük hesaplar vardır. Şimdi bu yatırımcılara baktığınızda dedim ya en üstte 4-5 tane büyük yatırımcıyı görürsünüz. Bir de altı vardır bunun. Diğerleri olarak geçer. Yani sizin, bizim gibi küçük yatırımcıların olduğu yaklaşık 8-8,5 milyon insandan bahsediyorum. İşte gördüğünüz bu büyük hesapların asıl amacı diğer büyük hesaplarla rekabet etmekten ziyade bu en altta yazan yani küçük yatırımcıları yani bizleri
bu spekülatif hareketlerle kandırabilmek. Örneğin ben Borsa İstanbul için söyleyeyim. Yaklaşık 8-8,5 milyonuna yakın yatırımcı var. Bunların en az %80'i son 2-3 ay içerisinde, son 1 yıl içerisinde, son 2 yıl içerisinde işin içine giren insanlar. Yani tam olarak işin nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanlar. Ve baktığınızda bu 8-8,5 milyon insanın bakiyeleri 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira gibi küçük paralar. Bu insanlar büyük bir heyecanla borsaya girmişler, zar zor kenara bir para koymuşlar ya da bunun için kredi çekmişler ve orada para kazanmak için cebelleşiyorlar. İşte dediğim gibi bu fonların, yani az önce söylediğim bu hesapların asıl amacı o kişilerin paralarını alabilmek. Yani bu fonların, o aracı kurumların asıl hedefi aslen bu diğer altında yazan 8 milyon, 8,5 milyon kişiyi spekülatif hareketlerle ellerindeki hisse senetlerini uygun fiyata satın almak. Ya da aynı spekülatif hareketlerle onları coşturup onlara yüksek fiyattan kendi hisse senetlerini satmak. Borsanın temel esprisi bu arkadaşlar. Yani borsa sabırsız olanın parasını alır, sabırlı olana aktarır. Yani borsa işi bilmeyenin parasını alır, işi bilene aktarır. Tam bir takas kurumu. Başka hiçbir esprisi yok. İşte burada aslında kısa vadeli veya uzun vadeli yatırımcı olmak işin içine giriyor. Şimdi anlatacağım şeyle anlayacaksınız ki kısa vadeli yatırımcı olursanız, yani sabırsız olursanız, yani işi bilmeyen tarafta olursanız borsa sayesinde büyük fonlar, aracı fonlar sizin paranızı almaya devam ederler. Burası sizin kazandığınız değil, kaybettiğiniz yer olur. Şimdi biraz daha somutlaştırmak için bir örnekle açıklayayım. Bir hisse senedi var, fiyatı 1000 TL. Şirkete bakıyorsun, 10 numara şirket. İşte biz bunu analizlerde de bakıyoruz. İşte şirketin oranlarına bakıyorsun, nakit akışlarına bakıyorsun, ihracat yapıyor mu bunun oranı ne bakıyorsun, karlılıklarına bakıyorsun, elinde olan öz varlıklarına bakıyorsun. İşte çeşitli kriterler var. Baktın şirket 10 numara 5 yıldız. Daha önceki grafiğine bakıyorsun ki şu an evet bir lotu 1000 TL ama daha önce 400 TL'ymiş, 1000 TL'ye çıkarmışlar. Ondan sonra bakıyorsun döneme. Evet ya gerçekten diyorsun 4-5 ay içerisinde 400 liradan hayret yani 1000 TL'ye çıkmış. Wow diyorsun. Demek ki şirkette neler oluyor. Ondan sonra sen de başlıyorsun diyorsun ki vay çok yükseliyor bu şirket. Dur hadi ben de alayım. Ben kaçırmayayım. Bu yükselişten ben geri kalmayayım diyorsun. Oysa şöyle düşünmüyorlar. Burada sana satmaya başladılar bile. 1000 liradan fiyat düşmeye başlıyor. 900'ler, 800'ler. Bu arada hep birileri sürekli alıyor. Çünkü gördüler 1000 lira var. Yani bu 400'den 1000 liraya fırladığına göre bu ciddi bir atak yapacak. Belki şu an bir süre geri çekiliyor diye düşünüyorlar. Ve 800'den de satıyor bu adamlar. 600'den, 500'den sata ta 550'lere kadar bu fiyat düşüyor. Aslında amiyane olarak şuna şöyle bakabilirsiniz. Gel. Böyle diyor. Gel sen al bak yükselecek. Emin ol yükselecek. Hadi gel. Twitter'da da bu konuşuluyor. Her konuda bu konuşuluyor. Yükselecek. Bu kesin yükselecek. Bak 400'den 1000'e yürüdü. 1000'den 2000'e yükselecek. 1000'den 1200'e yükselecek. Kaçırma bunu gel. Sen de seviniyorsun. Bak diyorsun ki 1000'de 800'e düştü hemen alayım nasılsa yükselecek. 600'e düştü hemen alayım harika yükselecek gibi. Onlar kendi seviyelerine göre sana istedikleri seviyeden bu malı dağıtıyorlar. Sen de yeni girmişsin borsaya. Duyuyorsun diyorsun ki herkes şu hisse senedine yatırım yapıyor. Bu hisse senedi uçacak. Diyorsun ki bu da iyi bitiyor. Herkes de giriyor. Bak fiyatlar da yükseliyor. Düşse de yine yükseliyor. Çünkü ara ara ne yapıyorlar? Yükseltiyorlar, düşürüyorlar. Yükseltiyorlar, düşürüyorlar. Bu arada siz diyorsunuz ki bu güç topluyor. Kesin daha yükselecek. Her yerde de yükseleceği yazıyor. Mecburen siz de ne yapıyorsunuz? Yeni giren borsacı olarak buna hemen 1000 liradan bunu satın alıyorsunuz. Çünkü adamların zaten hedefi belli. Şimdi bu adamlar bu malı 400 liradan aldılar. Hatta bu adamlar yani bu büyük kuruluşlar yıllardır borsa açıldığından beri bu lotları alıyorlar.
O yüzden bunların ortalama maliyetlerine bakarsanız neredeyse 0 lira sayılır. O yüzden bu piyasayla bunlar istediği gibi oynayabilecek güçteler. Ne yapıyorlar? 1000 liradan verdiler mi? Kar, ver. Zaten bu adamlar zamanında atıyorum 400 liradan bunların hepsini toplamışlar büyük lotları. 1000 liradan veriyorlar, 800'den veriyorlar, 700'den veriyorlar. Onlar her sattığında onların lot gücü yüksek olduğu için daha da düşüyor. Düşüyor. Bir zaman sonra küçük yatırımcıya iş geliyor. Küçük yatırımcı neden aldı hisse senedini? Yüksekten aldı. Düşüyor. Adam bunu kredi çekti aldı. Kredi borcu geldi. Ya da çocuğunun işte okul masrafıydı, kenara koymuştu. Hadi borsada tutayım. Okul zamanı açıldığında biraz daha para olur. En azından çocuğun okul masrafını karşılarım dedi. Zamanı geldi, fiyat düştü. Ya da ödemesi var. Hadi o ödemeye kadar borsada biraz bari değerlensin diye parasını koydu. O süreç içerisinde borsa düştü. Ne yapıyor insanlar? 3 kuruş, 5 kuruşla küçük paralarla evin içinde krize girmeye başlıyorlar. Her gün parası düşüyor. Adamın 10.000 lirası var. Ertesi gün bakıyor olmuş 9.800. Ertesi gün bakıyor 9.600. Azaldıkça her gün azalıyor. Dayanabiliyorlar mı? Dayanamıyorlar. Düştükçe her seviyede biraz daha küçük yatırımcıyı sallamaya başlıyorlar. Artık kaç tane meyvelerini dökebilirlerse. Dayanabilen dayanıyor. Dayanamayanı sallıyorlar, ucuza kapatıyorlar. Sallamak dediğin bir seviyeye geldiğimiz satıyorlar. Siz ucuzdan aldığınızı zannedip yüksekten onların fiyatlarını alıyorsunuz. Siz yüksekten aldığınız ama piyasa gittikçe sattıkça düşüyor. Düştükçe siz dayanamıyorsunuz. Bu sefer elinizdeki malı zararına çıkarmaya başlıyorsunuz. Yani ne yapıyor? Kar transfer oluyor. Sizden çıkıyor. Karşı tarafın cebine giriyor. Böylece sallıyorlar. Diyelim seviye olarak 500 seviyesine oturuyor. Şimdi artık ne kadar sallarlarsa da daha fazla malı satmaya vazgeçiyorlar. Diğer büyük aracı kurumlar ya da bankalar diyor ki bu fiyat harika düştü. Biz buradan almaya başlasak mı diyorlar. Ya da diğer dediğimiz o kategorideki küçük yatırımcılardan bazıları uyanık ve uzun vadeci diyor ki ben bu malı hayatta satmam. Bu şu an en dip fiyatında. Bu mal mecburen yürüyecek. Çünkü bu fiyattan olmaz. Bu şirket çok değerli. Bakıyor 3. dönemine bakıyor, 4. dönemine bakıyor. Bilançolar harika durumda. Şirket batmamış. Bu kadar bu fiyat düşmüş. Hatta diyor ki bu alım dönemi diyor. Akıllı yatırımcı ya da uzun vadeli yatırımcı. Ben diyor maliyetimi de iyice düşüreyim diyor. Buradan ufak ufak topluyor. Yani istese de artık bu fiyat tamamen düşemiyor. Ne yapıyor? 500 oluyor, 550'ye çıkıyor. 450'ye iniyor, 600'e çıkıyor. Oradan 500'e iniyor ama 500 bantlarında burada uzun bir süre direniyor. Bu direnme dönemine biz testere dönemi diyoruz. Burada kalan, sabırsız, artık parasızlıktan kırılmış son küçük yatırımcının son paralarını dökme dönemi. Artık onların ağacında hiçbir şey kalmayana kadar onları sallamaya bu dönemde devam ediyorlar. Tek tek açıkçası insanları doğrama dönemleri. Burada kim kazanıyor? Büyük yatırımcı. Gidiyor fiyatların en düşük seviyesini fark ediyor. Burada toplamaya başlıyor. Artık diyor bu düşmüyor belli. 450 oldu, 500 oldu, 550 oldu. 500'e tekrar çıktı, 600'e tekrar çıktı, 400'e tekrar indi ama seviye ne yapıyor? Hep bu skalada gidiyor. Artık anlayacağınız bir ortalamayı tutturdu. Ne düşer ne yükselir. Artık ortalamayı tutturdu. Belli ki bu daha fazla. Belki biraz daha düşse de daha fazla düşemeyecek. Bundan sonra herkesin gözü o ucuz malda olacak ve herkes ona saldırmaya başlayacak. O zaman da ne yapıyor? Herkes onun gerçekten dendiği gibi üstüne saldırıyor ve fiyatı yükseliyor. Ama dediğim gibi bu süreç 3 ay mı olur, 4 ay mı olur, 5 ay mı olur, 6 ay mı olur bilmiyoruz. Dediğim gibi para piyasalarının bir dönemi var ve o dönemi sadece büyük fonların sahipleri belirleyebiliyor. Ne zaman o fonların sahipleri diğer park alanında karlarını maksimize ediyorlar ve sizlere öbür tarafta yeterince hisse senedi satıyorlar. Adam şimdi şöyle düşünüyor, ben 1 milyon tane hisse senedi sattım 1 milyondan. Onları almıştım zaten zamanında 3 kuruşa aldığım hisse senetleri. Atıyorum 300'den, 200'den, 100'den aldığım hisse senetleri. Ne kadar düşürebildim? 400'e kadar düşürebildim. 1 milyonumu.
Şimdi ne yapacağım ben? 1 milyonda ben karımı zaten cep yaptım. Bu süreçte de karımı cep yaptım. Artık minimumuna düştü. O zaman ne yapayım artık? Eski paradan en az 1 milyon not ya da daha fazlasını satın almaya başlıyor. İşte buraya kadar sabreden küçük yatırımcılar artık bundan sonra büyük aracı kurumun satın almasıyla beraber tekrar hisse senedi yürümeye başlıyor. O eski o 1000 liralara ve üstlerine yürümeye başlıyor. Aslında burada büyük yatırımcı harika bir şey yaptı. Hem gitti ucuza aldı, sonra onu belirli spekülatif hareketlerle yürüttü, en pahalıya bizlere sattı. Sonrasında tekrar spekülatif hareketlerle belirli bir korku oluşturarak küçük yatırımcıyı canından bezdirdi, düşürdü. Biz de ne yaptık? Zaten kısa vadeli kazanıyorduk. Diyorduk ki girelim, işte bir ayda ne kadar kazanırsak kar, belli mi olur arkadaşım bu kadar kazandı ben de belki kazanırım mantığıyla girdik. Zannediyoruz ki 3 ayda 5 ayda 1000 notumuz 5000 not olacak, bize büyük para ödeyecek. Böyle kısa vadeli zaten biz de aynı bir kumarbaz gibi gireceğiz, para kazanacağız, çıkacağız mantığıyla buraya girmiştik. Ve adamlar size de o parayı yedirmezler. Ne yaptı? Sizin güzelce yüksekten size verdi. Orada karını realize etti. Sonra spekülasyonla yine fiyatları düşürdü. Bu düşürürken de siz ne yaptınız? Bu sefer yüksekten aldığınızı ucuza sattınız. Burada ne yaptınız? Siz zarara girdiniz. Onlar o paralarını o düşükteyken başka yere park ettiler. Orada para kazanmaya başladılar. Bu süreç içerisinde de sizin var olan zararlarınızı kendilerine kar olarak kayıt ettirdiler. Fiyatı düşürdüler. Şimdi onlar için avuçlarını kaşıma zamanı. Harika bir hisse senedi, harika bir şirket, fabrikalar büyüdü. Hisse senedinin değeri aslında olağan değeri. Şu an piyasada o değerde olmasa da çok düşük. Ne yapıyorsun? Aslında muhteşem bir Apple mağazasına gidip bir iPhone 16'yı 10.000 liraya, 15.000 liraya alabilme şansın var. Ne yapıyorum? Giriyorum, toplu bir şekilde bunları alıyorum. Bu insanlar eskiden aldıkları 1 milyon lot oldu artık alım güçleri 1 milyon 200 bin, 1,5 milyon lot. Eskiden 10 lira karsa artık karları 15 lira. Ama bu süreçte ne olmuş? O küçük 8,5 milyon yatırımcının birçoğu artık feveran etmiş durumda. Twitter'dan bağırıyor. Allah kahretsin, işte böyle bir borsa mı olur? Zaten borsa çok kötü. Borsaya giren batar. Borsaya giren yanılır. Eyvah. Zaten ne zaman Twitter'da görürsünüz ki borsa çok iyi diyor. Herkes bir hisse senedini alkışlıyor. Hemen orada karınızı realize edin. O hisse senedinden uzak durun. Ama ne zaman herkes bağırmaya başladı, borsa çok kötü, borsa hiç kazandırmıyor, eyvah bu borsanın durumu ne olacak, işte SPK uyan, borsa ne yapıyorsun, sen acımıyor musun küçük yatırımcıya? Bilin ki o hisse senedi değerinin çok altında. Bir an önce orada akıllılar gelecekler, onu hisse senedinin başına konacaklar onu almak için. O yüzden siz de bir hisse senedine baktınız, şirket iyi, hisse senedi gerçekten en düşük fiyatında. Herkes Twitter'dan bas bas bağırıyor bu hisse senedine ne olacak böyle diye. O zaman başlayacaksınız mal toplamaya. Burada önemli olan bir nokta var. Malınızı toplarken de, malınızı satarken de kademeli olarak yapacaksınız. Çünkü gördüğünüz malın fiyatı düştü. Malı satın almaya başlayacaksınız. Eğer gidip bu malı bütün paranızla alırsanız onu daha fazla düşürebilirler. Ve ne kadar süre düşüreceğini siz kestiremeyeceğiniz için, yani bunun gücü sizin elinizde olmadığı için o sürede düşük fiyatla beklemek zorunda kalabilirsiniz. Onun yerine elinizdeki parayı belirli bir şekilde bölün. Bir noktasını yatırın. Düşerse biraz daha alın. Düşerse biraz daha alın. En azından bu süreyi kendi maliyetlerinizi düşürmek için geçirin. Aynı zamanda satışta da aynı şey geçerli. Baktınız Twitter'da herkes bağırıyor. Yaşasın, bu hisse senedi uçtu, bu fiyatlar harika, herkes buraya yatırsın, işte karlılık burada. Bilin ki artık o hisse senedinden kurtulma zamanımız gelmiş. Orada da kademeli olarak bütün hisse senetlerinizi satmayın. Çünkü bu malın başına üşüşmek ne kadar sürer bunun bilgisi sizin üzerinizde değil. Daha fazla kârı da kaybedebilirsiniz. O yüzden burada da kademeli olarak yavaş yavaş elinizdeki malı boşaltmaya başlayın. Önce atıyorum 1000 lira, 1200 lira mı oldu paranız? Oradan bir tur boşaltın. Bakın ortam gidiyor.
1300 mu oldu? Hadi oradan biraz daha boşaltın. Bakın yine spekülasyon, ortalık yıkılıyor, yine Twitter yıkılıyor, harika diyor. Oradan da biraz satın. Yani herkes alırken siz satın, herkes satarken siz alın. Burada bakacağınız en büyük olay, takip edeceğiniz şeyler küçük yatırımcının hareketleri değil, büyük yatırımcıların ne işlemler yaptığı. O yüzden de aracı kurumları mutlaka takip edin. Onların nasıl davrandığını öğrenirseniz ve siz de onlar gibi davranmaya başlarsanız bu işte başarılı olma ihtimaliniz çok yüksek.